Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Herkese merhaba. Ben Furkan Kumkaya. Bugün Likya yolu hikayelerinin devamını çekiyoruz. Devamını dinleyeceksiniz benden. Birinci videoda Likya yoluna ilk gidişim, Muhammed ve Ömer'le ilk gidişim vardı. Daha sonra Cüneyt abi ve Cem abiyle biz karar verdik. Dedik ya biz tekrar yürüyelim. Yani biz tam tad alamadık. Bir daha başlayalım bu yola. Daha böyle sakin kafayla, daha bilgili bir şekilde. Ondan sonra biz kararımızı verdik. Tekrardan bir sonraki bahar zamanında Likya yolunu tekrar yürümeye başladık. Fethiye Ovacık'ta tekrardan buluştuk hep beraber. Yola çıktık. Bu yolculuklarımızdan sonra en önemli yere geldik. Burası Likya yolunda en az yürünen, en az kişinin yürümeye cesaret ettiği bölgeydi. Demre Finike etabı diye geçiyor. 3 günlük bir yürüyüş yolu. Antalya'nın Demre ilçesiyle Finike ilçesi arasındaki bir dağın, normalde o yol, belki gitmiş olanınız vardır, böyle denize sıfır bir şekilde böyle sürekli girdi çıktılarla birlikte yapılan bir karayolu. Ama dağdaki Likya yolu çok daha farklı. O kıyıya uzanan bütün sırtı tamamen aşmanız gerekiyor. Dağda 1750 metreye 1800 metreye kadar yükselip tamamen çıkış olan yolun neredeyse sadece son bir 7-8 kilometresine kadar neredeyse hep çıkış olan bir rota bu. O yüzden Likya yolunun en zorlu rotası ve bu arada neredeyse hiçbir şey yok. Bulabileceğiniz hiçbir şey yok. O yüzden biz burayı pas geçmeyip en zor kısımlarını da yürüyerek bu yolu bitirmeye karar vermiştik. Hep birlikte Demre'de buluştuk. İlk kısmı yürüdükten sonra, Fethiye'de buluştuktan sonra, ilk kısmı bitirdikten sonra Kaş'a kadar gelmiştik, Demre'ye kadar gelmiştik. Kalanı da devamında sonbahara erteleyip Demre'den de Demre Finike etabını yürüyüp tabii ki de daha sonra devamını da yapmak istemiştik. Demre'deki buluşma günü geldi. Ben tabii Sakarya'dan otostopumu çektim. Böyle bir günün sonunda anca varabildim. Noel Baba Kilisesi falan bu gibi şeylerle de ünlüdür Demre birazcık. Andriyaka Limanı vardır Likya için. Çok antik ve tarihi bir limandır. Bir de Mira Antik Kenti vardır. Bir pansiyonda kaldık o gece. Bütün çantalarımızı, her şeyimizi hazırladık. Bir de benim boğazlarım şişmişti. Oradaki pansiyondaki böyle Demreli köylü teyzelerim sağ olsunlar bana ada çayı verdiler. Ada çayı verdikten sonra da ertesi sabah neredeyse tamamen iyileşmiştim. Boğazımın ağrısı, şişkinliği neredeyse tamamen geçmişti ve bana da dediler ki dağda her yer ada çayı, kendine bol bol yap. Tabii benim ada çayı aşkım da öyle başlamıştı. Biz ertesi gün sabah erkenden çıktık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yürüyüşe başladık. Dakika bir gol bir direkt böyle kaygan zeminlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Çıktık, epey bir zorlu yollar. Böyle izlerin pek fazla olmadığı. Çünkü daha bakir, daha az yürünen bir rota olduğu için. Bir de sürekli böyle toprak kayabilen bir bölgeydi. Yani kayalık arazilerdi. Çünkü dağ yamacı. Dağ yamacını silme geçmemiz gerekiyor. Ve sürekli düşmüş ve izler yani yok denecek kadar az. Biz de bir uygulama kullanıyoruz, Wikiloc. O uygulamadan rotamızı tayin ediyoruz. İşte bulmaya çalışıyoruz GPS aracılığıyla. İlk vardığımız, yani ilk insanları gördüğümüz yer Belören köyü oldu. Belören köyünde ormanın itfaiyecilerin ekibinin bulunduğu bölge. Orada bir caminin bahçesinde işte oturuyorlardı hep beraber. Biz de çantalarımızı indirdik, işte dinlendik. Onlarla bir çay falan içtik, sohbet ettik. Orman yangınları hakkında bilgiler aldık. İşte orada bir şey olduğu zaman onlar müdahale ediyorlarmış. Bunlarla ilgili rotayla alakalı bilgiler aldık. Ve onlardan en önemli öğrendiğimiz şey de bir köylüden yürüyüş yolu tarifini asla almamak gerektiği. Çünkü söylediği süreyi çarpı 2 yapın. Bize diyor ki mesela 2 saate varırsınız ya oraya dediği yere. Biz 5 saatte falan varıyoruz. 4. Bu hep böyle oldu bütün Likya yolu boyunca. Nereye gitsek yani hep böyle çarpı 2 ya, garantisi var yani. Yarım saat aşağı yukarı oynar. Neyse biz yola devam ettik. Oradan vedalaştık onlarla. Sularımızı birazcık daha doldurduk. Çıktık. İlk hedefimiz o gece kalacağımız yer Alakilise denen bir yer. Bu Alakilisede dağların arasında normal böyle yürüyüş rotamızdan böyle bir 150 metre falan aşağı iniyoruz. Böyle düzlük bir arazi var. Ve burada baya bir yaşam olmuş zamanında. Bu Aziz Nikol var. Böyle Hristiyanlığın baya önemli adamlarından biri kendisi. Onun da böyle kutsal yürüyüş yollarından birine denk gelen bir yer. Çakışan bir yer aynı zamanda. Lik yolunun o bölgesine devam ediyoruz. En son bir kuyuya denk geldik. O kuyuda çok soğuktu su ama ben hastalanırım, yine boğazlarımın şişi geçiyor diye yapmadım, yıkanmadım. İçilemiyordu. Şimdi bilemiyoruz çünkü içilebilir, içilemeyebilir. Kuyu suyu sonuçta, yani hastalık da bulaştırabilir bilemediğimiz için. Ona cesaret etmedik ama Cem abi o buz gibi suda nasıl yıkandı bilmiyorum, helal olsun. Cem abi yıkandı o suda. Buz gibi kuyu suyla böyle, yani inanılmaz derecede soğuk. Biz çıktık dağın başında. 3-4 tane ağıl var çevrede. Keçiler falan var. Böyle binlerce yıl olmuş, yani kilise 1000 yıl falan olmuş herhalde yapılalı. Etrafı böyle içi komple işte keçi pislikleriyle dolu ama yani çok güzel bir yapısı vardı. Zaten fotoğraflarını koyuyorum. Hatta bu videoda
Çok fazla yani o bölgelerde çekildiğim fotoğraflar var. Bunlardan da paylaşacağım sizlerle. Eğer elimde varsa da videolarını da koyacağım buralara bir yerlere. O gece biz kamp yaptık. Yemeğimizi falan yedik. Çok güzel bir yemek yaptık böyle kendimize. Tabii çok güzel de noodle yapıyoruz. Bir de bizim 3 gün boyunca hiçbir şey alamayacağımızı bildiğimiz için her şeyi ucu ucuna yetecek yani. Birazcık daha fazlası hatta. O yüzden çantalarımız çok ağır. Sularımızı bile yani yedekleme, yenileme şansımız yok. Bir tek o kaldığımız yerde bir yer oldu, işte bir tanker olduğu söyleniyordu. Onu bulursak su alacağız, yoksa biz 3 gün çok kötü durumda olacağız. Biz gece işte yattık, güzel bir yemek yedik. Gece ben 2:30 gibi falan uyandım bir anda. Böyle bir çadırıma bir ışık tutuyor sandım. Dedim birileri geldi herhalde. Bir baktım böyle yani el fener ışığı gibi değil. Dedim ben bir çıkayım bakayım. Uyandım yani birden. Zaten yorgun olduğumuz için 10-10:30 gibi falan yatıyoruz yürüyüş esnasında. Ben çıktım çadırdan, bir baktım. Böyle dağın tam üstünden. Böyle iki dağın arasındayız, böyle tepelerin. Üstünden bir ay doğuyor. Böyle bir dolunay. İnanılmaz güzeldi. Böyle ben bakıyorum. Ay böyle üstümüze doğru geliyor. Bir aydınlık, bir aydınlık. Yani şu an bu videoyu çekiyorum ya. Neredeyse yani abartmıyorum. Bu kadar aydınlık olacaktı yani. Birazcık daha böyle, yani tam gece olduğu için birazcık daha tabii ki de karanlık var ama neredeyse bu kadar netti her şey. Ben burnumun ucunu böyle her şeyi çok net görüyordum. Birden aydınlık bir geceye uyanmış oldum ve çok da böyle mutlu olmuştum. Çok özel hissetmiştim. Sabah oldu. Biz çadırlarımızı topladık. Kahvaltımızı, azıcık atıştırmamızı yaptık. O tankeri arıyoruz. Arıyoruz. Tankeri bulamadık. Neyse en son böyle insanlardan isteyelim vardık. Yani birkaç tane böyle ağılda. Yani bir çoban moban var belli yani. Keçi meçi dolaşıyor. Akşam da bir teyze falan geçti dedi. Biz de sabah çok erken kalktı tabii yürüyeceğiz diye. Epey yolumuz uzun diye. Bulamadık yani. İnsanları sesleniyoruz falan, çıkmıyor. En son bir tane eve gireyim bari sorayım dedim. Yani kimse çıkmıyor, bakmıyor diye. Girdim. Ses seda yok. İçerilere işte kapıları tıklıyorum. Ses seda yok. Yani Allah affetsin, orada böyle bidonlarda baktım su var. Hepimizin suyunu doldurdum. Fullledim yani sularımızı. Şöyle bir adamların bir 5 litre 5-6 litre suyunu aldım ama yani tankerle sürekli çekilebilen bir yer. Evlerine de bidonlarına alıyorlar tankerden, sonra kullanıyorlar ve kimse yoktu. Yani bomboş, terk edilmiş gibiydi. Ben de sularını aldım ne yazık ki. Çünkü yani bizim yolumuz uzun, yürüyeceğiz. Biz yola çıktık, bir baktık şöyle bir 500-600 metre yürüdük, sonra tanker çıktı karşımıza. Meğer oradaymış ya böyle, ama izole bayağı çürümüş bir tanker. Belki içi boş bile olabilirdi yani, tenezzül etmedik gidip dolu mu diye bakmaya ama. Devam ettik biz, çık babam çık, çık babam çık. O kadar zor ki böyle nefesin kesiliyor. Her 10 adımda 20 adımda bir diye böyle durmak zorunda kaldık. Çok zordu. Böyle fazla yürünmediği için yol aşınmamıştı topraklar ve toprağın yanındaki işte otlar da oralarda büyümüş, bitmiş, dikenli bir de oradaki otlar. Bizim her yerimizi kese kese, biz aralarından geçe geçe bacaklarımız harita olana kadar çıktık. Hatta yani böyle bir yerde bir iki kez düşme tehlikesi de oldu. Hatta bir önceki gün Cüneyt abi düştü yani. Yani o yaşlı adam düştü. Ve ben dedim aşağı uçuruma gitti herhalde. Aradık ses yok. Vadinin dolayı yukarı doğru ses bağırılınca gitmiyormuş. Benim sesim ona gidiyor ama onun sesi bana gelmiyor. Çok ilginç bir yerdi. Daha sonra biz çıktık yukarı. Ormanlar, böyle sık sık ormanlar. Yukarıda böyle grimsi bir dağın en üst tarafı, artık merak kısmına geçen bölge vardı. Çok güzel bir görüntüydü. Ormanların içinde böyle oturduk. İşte kekik mekik topluyorum ben. Adı çayı topluyorum. Çantamın yanında böyle koyacak yerim var, böyle suluk. Onun suyun şişesinin çevresine koyuyorum böyle adaçay ve kekik çaylarını, otlarını. Benim kokumdan takip ediyorlar zaten. Yani o üçümüz yürüdük sadece. Cem abi, Cüneyt abi, ben. Sadece kokumuzdan takip ediyorlar bizi. Ama yani çok da güzel kokuyor. Ben her şeyi çıkarıp taktığım zaman koku böyle yayılıyor daha fazla. Neyse biz devam ettik yola. Gittik ama o kadar çıkmak ve o kadar böyle bir basınç değişimi bizi çok etkiledi. Yani çok fazla nefesimiz daralmaya, kesilmeye başladı. Bundan sonra dedik ki, işte Cüneyt abi dedi ki, Furkan dedi, önden yürü. Çadır kurulacak bir yer bul. Ve o kadar sıkıntı ki, böyle 40 merdiven falan diye bir yer var o bölgede. Her yer böyle dağ, dümdüz yani. Böyle ya yabani inekler mi artık, böyle salınmış inekler mi ne? Böyle kayan taşlardan böyle aşağı iniyorlar. Ağaçların yapraklarından yiyorlar. Yani ölüm tehlikesiyle yapıyorlar bunu. Bir iki tane öyle inek falan gördük. Daha sonra devam ettik biz. Ben arıyorum yer yok. Arıyorum yer yok. Bir 45 dakika falan yürüdüm. En sonunda bir yer buldum. Böyle bir tane ağaç, işte ağacın dibinden böyle bir boyun uzanıyor yukarı doğru. O boyundan da yukarıda hafif düzlüğümsü bir yer görünüyor. Yani yukarı çıkmaya artık takatim kalmadı. Yani tahminen
Yani en kötü ihtimalle burada böyle yatay bir şekilde zeminde yatarız yani dedim. Yol kenarında yatarız gerekirse dedim. Aradım ben. Cüneyt abi dedim yer buldum. Bir yarım saat 45 dakika daha yürüyeceğimiz. Onlar da işte yavaş yavaş bir saate falan geldiler. Ben ama yani bir saat oturdum ve kalkamadım yani. Onlar geldiği zaman ölüyordum. Neyse onlar dinlenirken ben gittim işte çadırları kurmak için yer arıyorum yukarıda. Her yerde taşlı ya. Bu kadar taşlı bir yer olamaz yani. Taşları bir şekilde bir orada bulduğum dallarla süpürdüm müpürdüm. Çadırları kuracak kadar böyle bir yer buldum. O yerin adı da Yatık Ardıç'mış. Tabii biz bilmiyorduk. Daha sonra öğrendik ertesi sabah. Orada biz son artık böyle sularımızı böyle idareli kullanıyoruz. Ucu ucuna yemeklerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Ama yemeğimiz de yok yani. Biz belki o gün yani çok iyi gidersek bitiririz bile falan diye düşünürken alakası yok. Daha çok varmış yani. Hızlı falan gideriz diye düşünüyorduk ama gidemedik yani ne yazık ki. Yol gerçekten de 3 günlük bir yolmuş. Biz o gece orada kaldık. Hayatımın en güzel manzarasına karşı orada kitap okudum. Böyle aşağıda uzanan uzun böyle Demre'nin ışıkları gece. Çok çok güzel bir yerdi ya. Ben çok etkilenmiştim oradan. O gece orada kaldık. Ertesi sabah uyandığımızda bir baktım böyle bir tane çadır ve bir tane araba var. Gece gelmiş zaten Cüneyt abi duymuş onları. Bunlar avcılarmış. Avcılar da oraya gelirlermiş. Bizi de terörist sanmışlar. Biz bilmiyoruz tabii mevzuları. Hiç onlar bize anlattılar. Bizim yürüyüş batonlarımızı falan böyle sapladığımızı falan görünce yürüyüş batonu olduğu için böyle demişler ki ya bunlar terörist falan değil. Bunlar yürüyüşçü belli. Bilmiyorlar herhalde. Meğerse Muğla civarında bir terör eylemi gibi bir şey yapma girişiminden kaçanlar olmuş. Böyle bir 10 kadar terörist falan bulunmuş. Bunlardan 4-5 tanesi vurulmuş, 2-3 tanesi ele geçirilmiş, 3 tanesi kaçmış. Bu 3 tanesinin de o bölgede olduğuna dair ihbar almışlar. Biz de yürüyoruz. Tam bizim bulunduğumuz yerle ihbar alınan yer aynı yermiş yani. Biz de 3 kişiyiz. Sabah işte kalktık baktık. Bunlar çadır kurmuşlar. 2 tane de av köpekleri var. Çok güzel köpekleri vardı. Onlarla işte sohbet ettik, muhabbet ettik. Dediler ki işte böyle böyle bir mevzu var. Dikkat edin yani. Tamam falan dedik yani. Ya bir şey olmaz herhalde falan dedik yani. Dediler buralarda ihbar varmış yani gibisinden. Dedik yani sıkıntı olmaz biz devam ederiz. Neyse ilerledik. Biz yürümeye başlayacağız. Tabii başlamadan önce çadırlarımızı topladık. Adamlardan da böyle su istedik. Bize bir 2-2,5 litre falan su verdiler sağ olsunlar. Çünkü suyumuz bitmişti neredeyse. Yani 1,5 litre falan suyla bir de üçümüz için. Kişi başı yarım litre suyla biz 16-17 kilometre dağlardan yürüyecektik. Neyse o gün birazcık da iniş başlıyordu yani. Biraz iniş yapıyorduk. Daha sonra azıcık daha çıkıp daha sonra tekrar iniş yapacaktık. Adamlar sağ olsun biz gittik bir kahvaltı yaptık. Çorba yaptık. 2 tane hazır paket çorbamız vardı. Onları karıştırdık böyle bardak çorbayı. 3'e dağıttım onu. 2 çorbayı 3'e dağıttım. İşte birazcık ekmeğimiz vardı. Onlarla da banarak yedik. Neredeyse hiçbir şeyimiz yok yani. Ölüyoruz açlıktan. O gün çok zor geçecek belliydi. Hava da güzel yani güneşli. Böyle ormana gidiyor. Ormanın içinden gidiyor yol çoğunlukla. Gölgelik serin. Allah'tan öyleydi yani o gün. Biz yürüdük. Bir tane dağın tepesine geldik. Orada bizim GPS takılı kalmış. Biz ilerleyemiyoruz ama. Dümdüz gösteriyor. Biz gidiyoruz. Gittik. Ama ne zaman böyle GPS'in bozulduğunu da fark etmedik. En son bir tepeye çıktık. Dedim ki abi dedim ben izoipslere baktım. Bu haritalardaki yükselti çizgilerine. Bizim bu düzlükten sonra bizim aşağı inmemiz gerekiyordu. Vadiye girmemiz gerekiyordu. Ama biz hala tepeye çıkıyoruz. Böyle bir şey olmaz falan dedim. En son baktım gerçekten bozulmuş. O bizi götüren uygulama. Takılı kalmış GPS. Bizi birazcık bir tepeye çıkarmış. Biz oradan böyle atladık bir yerlere. Bir kayalar vardı sivri. Onların yanından geçtik. Bir baktık yani dedik buradan gidiş yok. Geri döneceğiz. En son işte izi gördüğümüz yere geri döndüm. Yolda da böyle kırmızı beyaz izler var. Onları takip ediyoruz. Yürüyüş izleri. İzci izleri. Tam oraya geri dönmeyi planlarken böyle arkamız dönük o kayaların tekrar üstüne çıkacağız aşağıya geçeceğiz. Birden bir baykuş çıktı şöyle şlaks diye kanatları açtı. Bembeyaz böyle gri ile beyaz arası. Hayatımda gördüğüm en güzel baykuştu. En güzel hayvan da hatta. Canlı gözlerimle gördüğüm. O müthiş böyle hayvanı gördüm böyle seyrettik böyle uçtu gitti falan. Rahatsız ettik herhalde böyle onun gölgesinde kuytuda saklanıyordu. Biz en son gittik. Dedim ki bu tepenin arkasına inmemiz lazım. Bir baktık böyle dikine bir yamaç var. Hep böyle o çalılar, mallar, kaygan taşlar. Dedik yapacak bir şey yok ineceğiz. Biz en az kişi başı ikişer, üçer kez düşe. Orada her yerimiz çizile taşlar, otlar bir yandan çize kanata. Biz vadiye indik. Bir baktım vadiye indikten sonra yan tarafta iz var. Doğru yola varmışız. Harita okumanın da birazcık faydasını gördük. Biz en son gittik artık böyle Belos diye bir antik kentine çıktık. O antik kentten çıktık. En son bir köy geldi artık böyle bir asfalt başlıyordu.
Orada bir köy evine hemen gittim, dedim ki işte eski bir değirmen taşı var. Cüneyt abi oraya oturdu. Biz Cem abiyle su ve yiyecek bir şey istemeye başladık. Çünkü artık ölmek üzereydik ya. Cüneyt abi en son şey diyordu ya, bir akut falan mı çağırsak artık diyordu. Bu da yani şeydi, böyle bir dağın sırtına artık gelmişiz. Hala gelemiyoruz diye hissediyoruz. Meğer o dağdan böyle içeri giriş varmış. Dağın sırtına böyle bir yarık gibi düşünün. Şöyle bir dağ. Şurada bir boşluk. Ondan sonra buradan içeri giriyoruz ve arka tarafına iniyoruz. Çok güzel bir yerde o düzlükte. Çok böyle cennet bahçesine girmişim gibiydi. Tekrar gitmek istiyorum. Teyzeye gittik. Bir tane evde yani teyze varmış. Biz seslendik. Çıktı cama ama böyle fileyi bile açmıyor. Ne oldu dedi. Dedik teyzeciğim dedim, suyunuz var mı dedim ya. Yani biz çok susadık, suya ihtiyacımız var dedik. Siz dedi nereden geliyorsunuz dedi. Cem abinin de espri yapacağı dağdan geliyoruz teyze dedi. Allah'ım, yani biz unutmuşuz tabii terörist olayların o yorgunlukla. Dağdan geliyoruz dedik teyze. Teyze böyle bir tırstı ama biz anlamadık yani, böyle güldük geçtik falan. Dedi ki bak dedi, orada dedi yalağın içinde dedi hortum var dedi, onu çıkartın, ben buradan çeşmeyi açıyorum, içersiniz. Abi yalaktan o artık yapacak bir şey yok dedim, yani içeceğim ben yani bu suyu. İçtik böyle, hortumun ağzını falan böyle yıkadık bir şekilde, şişelerimize doldurduk, içtik, Cüneyt abiye götürdük. Dedik de işte bir iki parça da ekmeğiniz var mı falan dedik. Tamam dedi. İşte gitti bir tane poşete azıcık koymuş böyle birkaç dilim ekmek, bize yukarıdan fırlattı camdan. Bugüne kadar yani o güne kadar bütün yürüyüş yollarımızda bize herkes inanılmaz misafirperver, inanılmaz camdan yaklaştı. O yayladaki köylerdeki insanlar her şeyini paylaştılar bizde. Ama öyle bir muameleyi ilk defa görüyorduk. Böyle çok şaşırmıştık. Biz neyse atıştırdık ama anlamadık mevzuyu yani. Aşağı doğru iniyoruz, böyle asfalta başlamışız. Bir köy falan var. Bir tane jandarma aracı geçti yanımızdan. Biz böyle selam falan verdik. Onlar da böyle korna öttürdü. Biz geçtik. Bir tane araba durdu önümüzde. Dedi ki işte ben dedi yürüyüşten geliyorsunuz herhalde, çok yorulmuşsunuz. Buradan sonra zaten dedi pek fazla bir şey yok görülecek dedi. Asfaltla karışık yani yol dedi. Orman yolu dedi. Ben dedi size aşağı inerim, çok yorulmuşsunuz. Ben babamı bırakmaya geldim dedi. Peki dedik abi, bizi bırak yani, biz artık ölüyoruz yani. Ölmek istemiyoruz yani. Asfalttan da yürümenin bir esprisi yok. 2-3 deniz manzarası göreceğiz diye. Tarih yok, bir şey yok. Kabul ettik, biz iniyoruz. İnerken bir tane daha jandarma aracı geldi, işte böyle daha küçük bir araç. Adam durdurttu da arabayı bizi görünce arabanın içinden. Tabii şoför tanıyormuş yani, yerli bir insan, oranın yerlisi. Dedi ki bunlar kim dedi, bunlar yürüyüşçüler dedi, dağdan aldık. Dedi insinler arabadan bakayım. Bizi aradılar taradılar, işte kimliklerimizi aldılar, böyle baktılar. Dedi bu arkadaşlar dedi hemen dedi aşağı inince dedi ifade vermeye gitsinler. Bizi doğruca götürdü şeye, jandarmaya. Biz gittik jandarmaya, ifade verdik. Terörist olmadığımıza ikna etmeye çalışıyoruz adamları. Kimliklerimizi verdik, temiz yani. Düşünsene bir 24-25 yaşında bir genç o zaman. Bir 47 yaşında bir doktor. Bir tane de 65 yaşında da bir tane eski bir emekli bir adam. Bu onlardan terörist mi olur yani? Neyse biz orada çayımızı çorbamızı içtik, birazcık çay kahve ikram ettiler sağ olsunlar. Demre jandarma karakolunda. Su falan içtik, bayağı bir artık susuzluktan ölüyorduk. Sonra gittik yemeğe. Biz bir yedik, bir yedik, bir yedik. Yani öldük ya yemek yemekten. O kadar böyle yemeğe açmışız ki gittik böyle kendimize ziyafet verdik. Pideler, lahmacunlar böyle, Allah ne verdiyse. Ben hayatımda yani o kadar açlığı derinden hiç hissetmemiştim o güne kadar. O günde böyle bir anı oldu benim için. Çok güzeldi. Terörist sanıldık yani, lig yolu yürüyüşünde 3 günlük bir yürüyüşte hem bu kadar acı çektik hem de üstüne bir terörist sarıldık. Çok ilginç bir anı oldu bizim için. Daha sonra devam ettik tabii yürüyüşümüze, belli bir yere kadar, Olimpos'a kadar devam ettik. Gelidonya Feneri, Adrasan, Olimpos, buraları yürüdük. Bir sonraki yürüyüşümüzde oradan başlayıp artık böyle sonuna kadar giden yürüyüşümüz oldu. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Eğer bu videoları seviyorsanız lütfen sizden ricam bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne kadar çok beğenir, ne kadar çok yorum yaparsanız benim için çok faydası olacak. Henüz yeni başlıyorum bu tip şeyleri anlatmaya ama bunlar devam edecek. Ve ne kadar hızlı daha fazla insana ulaşırsam benim için o kadar iyi olacak. Eğer severek izlediyseniz bu videoyu ta buraya kadar, o zaman beğenip yorum atın. Çok teşekkür ederim izlediyseniz. Umarım megabaytlarınız boşa gitmemiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.